Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile Dikişe Daire hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oversize, kapüşonlu, kanguru cepli sweatshirt dikimini göstermeye çalışacağım. Bu videoda çizimini göstereceğim. Bir sonraki videoda dikimini ve kısa videolar olarak da bölüm bölümde yayınlayacağım. Arzu ettiğiniz şekilde istediğiniz videoları izleyebilirsiniz. Çalışmamıza başlamadan önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan desteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Kumaşım şardonlu 3 iplik. Şardonlu dediğimizde İçi polarlı olanlara şardonlu penye diyoruz. Kumaş enimde 180 santim. Öncelikle ben arka beden çalışacağım. Kumaşımı şu şekilde 2 kat yaptım. Şöyle 1 santimden de bir çalışma çizgisi belirledim. Üst beden çalışırken beden ölçüsünü, göğüs ölçüsünü baz alarak yapıyoruz. Göğsü alıyoruz. Artı bolluk payları ekliyoruz. Minimum olarak 8 santim göğüs ölçüsünün üzerine ekliyoruz. Ben burada oversize salaş bir kesim yaptığım için bolluk payını daha çok ekliyorum. Bolluk payı size kalmış. Kumaşınıza göre de hareket edebilirsiniz. Ben burada göğsü 90 aldım. Artı 14 santimde bolluk payı veriyorum. 4'e bölüyorum. 26. Şöyle beden ölçümü 26 olarak işaretliyorum. Arka beden çalışıyorum. Yaka düşüklüğünü 3 santim kapüşonlu yapacağımız için 3 santim veriyorum. Ve yaka açıklığını da daha fazla, normalinden daha fazla veriyorum. 11 santim olarak da yaka açıklığını veriyorum. Buradan yuvarlama yapıyorum şöyle. Yakamı belirlemiş oluyorum. Burada salaş bir kesim çalışıyoruz. Düşük kol tam olmasa da düşük kol bir kesim yapacağız. Şöyle omuz düşüklüğünü 4 santim olarak veriyorum. Belirliyorum. Omuzu normalde standart olarak 11-12 santim olarak alıyoruz. Kişinin bedenine göre burada düşük kol şeklinde yapacağımız için ben omuzu şöyle 18 olarak alıyorum. 4 santimde düşüklük vermiştim. Düz bir şekilde çizmiyorum. Şu şekilde omuzum 18 olarak aldım. 4 santimde düşüklük vermiştim. Bu şekilde çiziyorum. Omuz kısmını da belirlemiş oldum. Kol boyumuzdan burada ekstra fazla verdiğimiz 11 santim benim normalde omuz ölçüm. Buna ekstra 7 santim daha verdim. Bu verdiğim 7 santimi de kol boyundan düşeceğim sonra. Yani toplamında bu şekilde ister 20 veriyorsak o 11'in üstüne o 9 santim vermiş oluyoruz. Onu kol boyundan düşmemiz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alıyoruz. Göğüs yüksekliğini ortalama olarak 25 olarak aldım ben. Bunu belirlemek için de omuzdan göğüs ucunuza kadar alabilirsiniz. O şekilde belirleyebilirsiniz. Bu hattı da çiziyorum. Hatlarımı belirledikten sonra kol evi rigamla şöyle çiziyorum. Bu hattı da belirledikten sonra boyunu belirliyorum. Ben 63 olarak omuz başlangıcından tutuyorum. Şu şekilde 63 olarak alıyorum. Siz boyunu istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Boyunu da belirledim. Normalde salaş bir kesim yaptığımız için bel oyuntusu vermeyeceğim. O yüzden düz bir şekilde iniyorum.
Şimdi bir dikiş payı vererek kesimimizi yapıyoruz. Bu şekilde arka bedenin kalıbını çıkardık. Bunu ön bedende de referans olarak kullanacağız. Ön bedenleri çalışıyorum şimdi. Kumaşım yine 2 kat kumaş katı bölümü. Kumaşım 2 kat. Orta kısmını kumaşımın kumaş katı bölümüne getiriyorum, yerleştiriyorum. Arka bedeni ön bedene de referans olarak kullanıyorum. Aynı şekilde çıkarıyorum. Sonra farklılıklarını belirleyeceğim. Şu şekilde beden ölçüsünü de işaretliyorum. Arka bedeni kaldırıyorum. Önden bir 5 santim daha açıklık, düşüklük yapıyoruz. Şu şekilde yuvarlıyorum. Dikiş payı bırakarak kesiyorum. Ayrıca omuzdan 1 santim bir düşüklük yapıyoruz. Bir de kol evlerinden 0,5 santim girme yapıyoruz. Parçalarımız da hazır. Şimdi kol bölümlerine geçeceğiz. Burada kol için kol evini referans alıyoruz. Şöyle 22 santim olarak kol evini ölçtükten sonra bu kısımda kolumuzun genişliğini, kol evini referans alarak belirliyoruz. Şöyle 22 santim olarak belirliyorum. Kumaşımı ayarladım. Benim kumaşım bu şekilde 4 kat şekilde yapacağım şekilde çıkmadığı için kumaşımı bu şekilde değerlendireceğim. Siz 4 kat şeklinde kumaşınızı yapın. Kumaşım 2 kat benim ama siz 4 kat şeklinde yapabilirsiniz kumaşınızı. Çalışma çizgisi belirledim. Burada şöyle dümdüz bir şekilde girmeyeceğim. 4 santim bir düşüklük yapacağım. Kolumuz bizim 22 santimdi. Şu şekilde çiziyorum. Buradan da 22 olarak belirliyorum. Şu şekilde bir meyilli çiziyorum. Kolumu ben elde aldım. Artı ribana yapacağım. Omuzu düşük çalıştığımız için omuzun artı 11 santim artı 7 santim daha vermiştik. 7 santimi şimdi kol boyundan düşüyorum. Artı ribanası var. Siz de bunu bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kol boyunuzu, omuzunuzu. Bilek kısmını 13 olarak belirledim. Şuradan bu kısma doğru düz bir çizgi alıyorum. Artı dikiş payı ekliyorum ve kesiyorum.
Burada yine dokuma yönünün çizgisine dikkat ediyorum. Kolun dönmemesi için. Kolumu şu şekilde yerleştiriyorum. Benim kumaşım bu şekilde kurtarıyor. Kumaş katını denk getiriyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Benim sıfıra sıfır bir şekilde aynı şekilde diğer kolumu da çıkarmış olacağım. Kollarımı bu şekilde de ayarlamış oldum. Şimdi kapüşon ve cep kısmının da ayarlamasını yapacağım. Kanguru cep yapımına geçiyoruz. Cebimiz için ben kumaşımı şu şekilde ayarladım. Ortadan bir referans çizgisi çektim. Bu çizgiyi çekmeyebilirsiniz de şöyle kumaşınızı iki kat şeklinde yapıp tek tarafında çalışıp iki tarafı birden de çıkmış olacak. Ben ekranda daha açık, daha net anlatabilmek için bu şekilde çizgimi çektim. Referans çizgimi belirledim. Bu kısımdan da bir çalışma çizgisi çekiyorum. Öncelikle boyunu belirliyoruz. Boyunu 25 santimi geçirmeyin. Ben şöyle 24 santim olarak boyunu belirliyorum. Altın genişliğini 36 santim olarak alıyorum. Çizgiyi de çekmem. Her iki tarafa eşit bir şekilde de dağıtmış oluyorum. Üst kısmın genişliğini ise 26 olarak alıyorum. Burada boyunu belirtmiştim. 26 13 yapar, yarısı iki tarafa eşit bir şekilde dağıttım. Bu hatları çiziyorum. Alt kısmı da zaten çizgimi referans çizgisi olarak belirtmiştim. Şimdi bu kısmı meyilli de yapabilirsiniz. Düz şekilde de yapabilirsiniz. Bu kısmı da 10 santim olarak geçirmeyin. Ben 8 olarak alıyorum. 10 santime kadar çıkabilirsiniz. Bu hattı da belirliyorum. Bu kısımları tekrar gösteriyorum. Telefonum kapanmış. Bu kısımları da çizmiştim. Tekrar anlatıyorum. Bu kısmı 8 santim olarak aldım ve çizgilerimi çektim. Bu kısmı da aynı şekilde yaptım. Şimdi bu iki çizgiyi birleştireceğim. Cebimiz bu şekilde çıkmış oldu. Şu kısımlarda çift dikiş yapacaksanız bu kısımları 2 santim civarında dikiş payı olarak bırakın. Biraz fazla bırakın. Alt ve üst kısımlar için 1 santim yeterli geliyor. Dikiş paylarını bırakarak kesiyoruz. Cebimizi kestim. Cebimizin şekli bu şekilde. Kapüşon çizimine geçiyoruz. Kapüşonumuzun ölçüsünü neye göre belirleyeceğiz? Kapüşonumuzun ölçüsünü çıkardığımız ön ve arka bedenin yaka açıklık bölümlerinin uzunluklarıyla belirleyeceğiz. Arka yakaların şu şekilde alıyorum. Şu şekilde ölçüyorum. 12, 24 yapar arkalar. Ön yakaların açıklığını da şu şekilde ölçüyorum. 14 yapar. Bu da 28 yapar. Toplamında yakalarımızın 52 santim ölçüsü. Ve arka yakaların uzunluklarını belirleyerek kapüşonumuzun ölçüsünü buluyoruz. Bizim toplamda yaka ölçümüz 52 santimdi. Burada yarısı 26 yapar. Ben bir tane yandan bir de üstten referans çizgisi çektim. Şimdi enimizi 26 olarak belirliyorum.
Yaka ölçümüz bizim. Bu hattı da kapatıyorum. Ben tek kumaşla çalışıyorum. Daha açık bir şekilde anlatabilmek için çift taraflı kapüşonu yapacağım. O yüzden 4 tane aynı şekilden olması gerekiyor. Siz kumaşınızı 4'e katlayıp o şekilde tek bir şekilde de ölçü alabilirsiniz. Ben burada daha net anlatabilmek için bu şekilde bu yolu tercih ediyorum. Şimdi bizim kapüşonumuzun genişliğini 26 olarak belirledik. Bunu yaka ölçüsünde hesaplayarak bulduk. Boyunu da şu şekilde 33 olarak alıyorum. Şuradan 3 santimini ovallik için bırakıyorum. Yani kapüşonumuzun arka kısmı bizim aslında 30 santim oluyor. Şu şekilde işaretleyeyim. Buradan kapüşonumuz düz bir şekilde gelmiyor. Meyilli bir şekilde geliyor. Şu kısmı ben çizeyim. Daha net anlaşılsın. Şu kısımdan bir 5 santim daha meyil veriyoruz. Şuradan bir meyilli şekilde geleceğiz. Şu şekilde çizdim. Buradan ölçümüzü belirtmiştik. Benim kumaşım anca yeteceği için fazla dikiş payı bırakmadım. Şu şekilde düz bir şekilde geliyorum. Burası biraz formu size kalmış. İstediğiniz şekilde yuvarlayabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlamamı yaptım. Bu kısımda pat vermeyeceğim. Sade bir dikiş payı bırakacağım. Çünkü ben çift taraflı yaptığım için sadece dikeceğiz. Pat kısmı direkt dikiş kısmıyla birlikte kendiliğinden oluşmuş olacak. Eğer tek taraflı yani 2 tane bundan çıkarıyorsanız o zaman pat kısmı şöyle 2 santim daha fazla kısım bırakın. Ben sadece bir dikiş payı bırakarak kesiyorum. Parçamızı çıkardım, ben bir tarafını kapüşonun çıkardım. Bu şekilde ölçümü aldım. Siz eğer 2 kat ya da 4 kat şeklinde katlayacaksanız normal şekilde katlayabilirsiniz. Eğer bu şekilde bir parçasını çıkarıp diğerlerini kalıp olarak kullanacaksanız burada yapmanız gereken temiz yüzlerin birbirine bakması, yani yüz yüzüne baktıracak şekilde yerleştirin. İkisini de aynı şekilde böyle yüzler birbirine bakmadan yerleştirip keserseniz bir tarafın düz bir tarafın ters olduğunu göreceksinizdir. Tek parçalı kesimlerde buna dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer kumaşınız bütün 4 kat veya 2 kat şeklinde katlıyorsanız bu sorun zaten olmayacaktır. Bu şekilde yerleştirip aynı şekilde kalıbımı alıyorum. Diğer parçamı da bu şekilde yerleştirip diğer parçamı da aynı şekilde kesiyorum. Dört parçamı da şöyle iki parçalar birbirinin yüzüne bakacak şekilde kestim. Şu şekilde kaldırıyorum. Şurada da bir püf noktası daha var bunda. Kapüşonun şöyle dikilecek. Burada bu şekilde dikilecek. Birini iç tarafa yerleştireceğiz. Biri dışta olacak. Dışta olanı bir tık daha geniş olması, iç kısımda kalacak olanın da bir tık dar olması, yani bir tık daha küçük olması gerekiyor ki içinde potluk oluşturmasın. Ben şöyle küçük bir kısım içte kalacak olan parçalarda bir daraltmaya gidiyorum.
Bunu astar kısımlarında herhangi bir şey yaparken de bu şekilde düşünebilirsiniz. İç kısım olarak yazıyorum. Bu iç kısımlar, bunlar dış kısımlar. Şimdi ribanaların da kesimini yapalım. Kesimi bitirmiş olalım. Ribanasını ben 15 santim olarak kumaşımı ayarladım. Siz bir tık daha küçük de alabilirsiniz. Bunu 2 kat şeklinde katlayıp bu ölçüye getiriyoruz. Ben 15 olarak aldım. Şöyle aldım. Hatlarımı çiziyorum. Hattımı çizdim ve kesiyorum. Kumaşımızın genişliğini ben 15 santim olarak aldım. Şu şekilde ikiye katlanacak ve ribananın uzunluğunda ne kadar almamız gerekiyor derseniz şöyle üst bedeni baz alıyoruz. Bedenin etek ucunu şöyle tutuyorum. Benim bu tarafı dikişsiz olacak. Tek tarafla dikiş ama iki tarafı da dikişli yapabilirsiniz. Dikiş paylarını da hesap ederek benim burada dikiş payım olmadığı için bu kısmın 1 santim tutarak üst kısmın dikiş payını hesap ederek şu şekilde 4 santim olarak bıraktım. 4 santim kısa kestim ana kumaşımı. Bu tarafım benim dikişsiz olacağı için bu tarafı sıfırdan tutup bu tarafın dikiş payını bıraktım. Ama burayı da kesebilirsiniz. İki tarafında aynı şekilde dikişe denk getirerek bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi kolların ribanasına geçelim. Burada bizim baz almamız gereken kol ölçümüz, kol bilek ölçümüz. Bileğimizin ölçüsünden şöyle yerleştiriyorum. İki tarafı da kumaş katı tek taraflı dikişli olacak. Bunu şu şekilde 3 santim kısa keseceğiz ribanamızı. Şöyle 2 kat yaptım. Kolda keza öyle. Bu şekilde 3 santim kısa alıyoruz ama kumaşınıza göre hareket etmeniz gerekiyor. Ribanalık daha esnek kumaşlarda daha da kısa. Mesela 3 aldım, 4 alabilirsiniz. Şimdi bunu bu şekilde ben 3 santim olarak düşerek kesiyorum. Kolumuz şu şekilde olacak. Şöyle yerleştirdiğimiz zaman bu şekilde hal alacak. Bunu bu şekilde dikeceğiz. Bu videoda oversize sweatshirt dikiminin kesimlerini göstermeye çalıştım. Elimden geldiği kadar beden ölçülerini aldık. Ribanalarını yaptık. Kol kesimlerimiz, ribanaları, kapüşon kısımları ve cep kısmımız detaylı bir şekilde elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda dikim aşamaları, ayrıca bölüm bölüm cep için ayrı, kapüşon için ayrı, ribanaları için, eklemeleri için ayrı ayrı küçük videolar da hazırlayacağım. İsteyen arkadaşlar bütün halde de yayınlayacağım. Bütün halde de kesiminden tüm dikim aşamalarına kadar o şekilde de bakabilirsiniz. Ayrı ayrı bakmak isteyen arkadaşlar o şekilde de bakabilir. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.